gece seninle eski ve karanlık bir cadı efsanesini paylaşmak istiyorum. Öncelikle gözlerini kapat, rahatla ve hayal gücünün seni bu mistik dünyaya götürmesine izin ver. Bir zamanlar karanlık ve derin ormanların ortasına gizlenmiş gizemli bir köy vardı. Bu köyün sakinleri her akşam güneş battığında evlerine kapanır, pencereleri, kapıları sıkı sıkı kilitlerlerdi. Bunun nedeni ormanın derinliklerinde yaşayan kötü bir cadı olduğu söylentisiydi. Bu cadının adı Şila'ydı. Şila uzun siyah saçları, parlayan kırmızı gözleri ve her zaman siyah bir pelerini giyerek dolaşan korkunç bir kadındı. Bu korkunç cadı ormanda yalnız yaşardı ve onunla karşılaşanların asla geri dönmediği söylenirdi. Şila köyün sakinlerine kabuslar gönderir ve onları korku içinde yaşatırdı. Bir gece cesur bir kız olan Sedef köyün yasaklı bölgesine adım attı. Cesaretini toplayıp ormana giren Sedef cadının kulübesini bulmayı kafasına koymuştu. Ay ışığının altındaki eski ve yıkık dökük kulübe gerçekten de korkutucuydu. Sedef kulübenin kapısına yaklaştığında kalbi hızlıca çarpmaya başladı. Kapı yavaşça açıldığında Sedef içeride mumlarla aydınlatılmış, büyülü ve bir o kadar da korkutucu bir atmosferle karşılaştı. Şila onu bekliyormuş gibi gülümsüyordu. Sedef cesaretini toplayarak Şila'ya neden orada olduğunu anlattı. Köydeki herkes senden korkuyor. Ancak bu korkuların asılsız olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Şila nazik bir gülümsemeyle Sedef'i dinledi ve ardından onunla alay etmeye başladı. Aslında Şila gerçekten kötü bir cadıydı. Sedef bir umut. Belki köydekiler abartıyordur. Bu bir söylentidir. Belki Şila aslında bir cadı değildir diye düşünüyordu fakat şu anda gerçekten onun gerçek bir cadı olduğuna emin oldu. Şila köyün karanlık sırlarını bilen ve onları kendi kötü amaçları için kullanan biriydi. Şila'nın büyüleri köyü dış tehlikelerden korumak yerine köylüleri kontrol altında tutmak için kullanılıyordu. Şila elindeki asayı havaya kaldırarak Sedef'e doğru güçlü bir büyü fırlattı. Sedef büyünün etkisiyle geriye doğru savruldu ve duvara çarptı. Sedef yere düştüğünde canı yanmıştı ama pes etmedi. Hemen ayağa kalktı ve Şila'ya meydan okuyan gözlerle baktı. Şila kahkaha atarak cesaretin takdire şayan ama sana bağlıya mal olacak. Sinsi bir gülümsemeyle sözlerine devam etti. Sen eceğine mi susadın? Benimle başa çıkabileceğini mi zannediyorsun? Sedef çok hızlı düşünmeye çalışıyordu. Şila'ya karşı koymanın bir yolunu bulması gerekiyordu. Etrafta bulduğu eski bir aynayı aldı ve Şila'ya doğru yansıttı. Aynada kendisini gören Şila hem şok olmuştu hem de büyü kendisine doğru dönmeye başlamıştı. Sedef bunu fırsata çevirmeyi başardı. Ne olduğunu anlayamadan hemen Sedef onun eline vurdu ve elindeki sihirli asayı yere düşürdü. Şila öfkeyle Sedef'e baktı ve elini havaya kaldırarak karanlık
Sedef'in üzerine gölgeler fırlatmaya başladı. Gölgeler Sedef'in hareket etmesini zorlaştırıyordu. Ama Sedef güçlü bir kızdı. İçindeki tüm gücü toplayarak gölgeleri yenmeyi başardı. Şila, Sedef'in bu azmi karşısında şaşıp kalmıştı. Sonunda Sedef, Şila'nın zayıf noktasını fark etti. Şila'nın gücü onu korkutan ve kontrol eden asadan geliyordu. O asayı tamamen yok etmesi gerektiğini anladı. Sedef hızlı bir şekilde davranarak tüm gücüyle asayı kırmak için bir hamle yaptı. Şila panikleyerek onu durdurmaya çalıştı ama artık çok geçti. Sedef asayı kırmayı başarmıştı ve Şila'nın büyüleri zayıfladı. Şila gücünü kaybedince ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Sedef büyük bir mutluluk ve huzurla köye doğru yol aldı. Köye geldiğinde bütün köy halkına yaşanan her şeyi anlattı. Ve köy halkı Sedef'in bu zaferinden dolayı huzurlu bir hayat sürmeye başladılar ve tabii ki Sedef'i baş tacı ettiler. İşte sevgili dinleyici, böylece karanlık bir cadı hikayesi sona erdi. Umarım bu mistik yolculuk sana huzur ve rahatlatma getirmiştir. Şimdi derin bir nefes al ve tatlı rüyalara dal. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.